hepsi Ladyboy'lar. Abi film seti gibi bir yere geldik. Harbi iyi ki gelmişim dedim. Sadece burası için bile gelinirmiş buraya. Birazdan bak ne olacak, inanamayacaksınız. It is just 100 baht ha? Oh really? Like a gift. Anne eli değmiş gibi. Şu kayaların güzelliğine bakın. Instagram'da öyle bir pazarlıyorlar ki bunu. Şöyle bir ürün geldi abi. Muhteşem. Gerçek mi bu ya? Harika ya gerçekten. Tayland'ı seviyorum her şeye rağmen. Abi filmlerdeki gibi rüya gibi bir yere geldik. Böyle iki tarafın da kavuştuğu bir nokta. En güzelini en sona saklamış çakallar. Bir daha gelsem çok daha uzun kalırım bu arada burada. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. Günaydınlar. Tayland'ın Krabi eyaletinden herkese merhabalar. Arkadaşlar şu anda dünyaca ünlü Anong kasabasındayım ve bugün sizleri bu coğrafyadaki en ünlü gezilerden bir tanesine çıkaracağım. Benim de daha önceden gelmediğim bir bölge burası. Çünkü buraya Phuket, Phi Phi ve akabinde böyle 2 saatlik bir yolculuk sonrasında feribotlarla Krabi bölgesine, Krabi Town'a ulaşarak geliyorsunuz. Ve buradaki Ao Nang kasabası da özellikle böyle Vietnam'daki gibi yumurta tepeleriyle ünlü. Ve bugün o işte tepeleri böyle aşarak çok güzel adaları, adacıkları, su altını, su üstünü görerek harika bir yolculuk yapacağım. Hem de bununla beraber bu yolculuğumdaki bütün detayları yine buralara gelmek isteyenlere rehber şeklinde açıklayacağım. O yüzden Tayland'a gelirseniz yine her zamanki gibi açıklamaya bıraktığım rehberlerimi okumadan asla plan yapmayın. Hadi bakalım Krabi gezimiz başlasın. Size özellikle görseli bol, harika bir seyir diliyorum. Bana da böyle bol eğlenceli, bol keşfetmeli bir gün olsun. Başlıyoruz. Burada inanılmaz iyi oteller var, zincirler. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Ama ve lakin bakın ben Ramada diye böyle bir yer tuttum. Havuza bakın. Şurada hala temizlemeye çalışıyorlar. Sigarasını içen bir abi var. 3 gün içerisinde temizlenecek dediler. 3 gündür geldiğimiz durum bu. O yüzden özellikle Tayland'a gelmeden önce yok fotoğraflara inandık. Şöyle güzel beklentimiz var. Şöyle tropikal tatil yaparız falan diye oteller konusunda söylüyorum. Asla inanmayın. Yorumları çok iyi okuyun. Başlar başlamaz uyarmak istedim. Bir tur aldım. Şimdi 8.30'da beni otelden alacaklar. Akabinde hemen limana gideceğiz. Bizi almaya gelecekler dedim ya, onu beklerken size hızlıca bilgi vereyim. Burada 60'tan fazla ada var. Özellikle Railay Beach diye çok ünlü bir sahilleri olmasına rağmen bununla beraber bir de adalar turu yapıyorsunuz. Burası da Andaman Denizi'nin köşesindeki böyle adalar coğrafyasıyla ünlenmiş bir yer. Özellikle Instagram'la beraber. Ve bu adalara gidebilmeniz için de 2 tane farklı yol var. Ben bugün sizi 1. tura götüreceğim. Bir de 2. tur var. Bu 1. turda bugün 4-5 yer göreceğiz. Sabah 8 gibi size alıyorlar. Öğlen 3'e kadar gezdiriyorlar. Öğlen yemeği de dahil oluyor. Ve öğlen yemekleri de genelde 2 şekilde oluyor. Tur alırken de burada lunch box diyorlar. Yani bildiğiniz soğuk, sabahtan hazırlanmış yemekler var. Bir de öğlen daha taze bir şekilde verilen yemekler var. Genelde çakallık yapmak için o lunch box'ları veriyorlar. Ben tabii ki bunun farkına vardığım için direkt böyle plajda yemek yiyebileceğimiz bir şeyden aldım. Ve bu turun fiyatı da kişi başı 1300 bahtı. Bununla beraber tekne konusuna da değineyim. 2 tane farklı tekne var. Bir tanesi long tail, yani bu lokal, yerel görünümlü tekneler. Bir de speedboat, yani sürat motorları var. Sürat motorlarını tercih etmek lazım daha çok. Çünkü mesafeler uzun olduğu için bir süre sonra çok yavaş gidip dalgalı denizde gününüz rezil olabiliyor. Ve aynı zamanda çok daha hızlı bir şekilde adaları görebiliyorsunuz. Bunları girişte hemen söylemek istedim ki hani eğer buralara gelirseniz buna göre plan yapın. Çok güzel bir coğrafya. Haftalarca kalsanız dahi sıkılmazsınız. İlk izlenimlerim bu. Ama eğer az gününüz varsa bu 2 turu yapmadan, o ve Railay Beach'i görmeden, yani 3 gün ayırmadan buradan gitmemek lazım. O yüzden ilk günün ilk videosuyla başlıyoruz. Birazdan servis geldiğinde zaten detayları da yolda anlatırım. Heyecanlıyım. Daha önce gitmediğim bir yer olduğu için böyle ilk göreceğim yerler beni hala heyecanlandırıyor. Başlayalım bakalım. Geldi. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Kısa bir yolculuk yaptık. Teknelerin olduğu yere geldik. Buradan kalkacaklar. Her yerde böyle plajların olduğu, parkın, bahçenin olduğu, ormanların olduğu bir coğrafya burası, aynı zamanda yemyeşil. Şöyle bir mesire alanı desem doğru bir tabir olur. Bütün tur firmaları
İnsanları böyle gruplar halinde toplamışlar. Buradan dağıtacaklar. Yes, Deniz. Ticket. Yeah, ticket. Yine Fifi'deki gibi muhtemelen hepimizin böyle farklı renkte bileklikleri olacak. Hepsi de hem tur firmalarını hem de rotaları temsil ediyor. İşte tur paketini. Everything. Fenerbahçe. Yes, Fenerbahçe. Please say your name for insurance over there. Yes. Ha, okay. Orange table. Okay, thank you. Kapın kap. Çay kahve de beleşmiş. Ne varmış? Şurada üçü bir arada gibi bir şey var. Çaylar var, paket. Şurada kendi kahveleri, çikolataları, bir şeyleri var. Aa baksana, hizmette sınır yok. Cracker'a kadar düşünmüşler. Bu güzelmiş. Bekliyoruz. 20 dakika sonra ayrılacağız. Milleti böyle topluyorlar. Sonra mikrofona dağıtıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sound like the other good news. Orange and green, orange and green. Go to the under the tree there, together. Hong Island, there are about 12 islands around there. Hong But we Island choose only rotasını 3 main anlatıyor. islands. They are the beach. Burada bir şey anlatayım size şimdi dostlar. Bu tur daha çok böyle aktivite bazlı değil de doğal güzelliklere doyma bazlı. Ve burada çok fazla sular çekilebiliyor. Gelgit oluyor ve şu an gelgit saati 12.30'a kadar süreceği için ona göre rota çıkartıyorlar. Mesela bakın, bulunduğumuz bölgede çok büyük bir gelgit var ve bu coğrafyanın artık alışılmış bir düzeni. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. O gelgite göre bütün rota planlamasını yapmışlar. İlk durağımızda bu gideceğimiz 4 durak içindeki dalış noktası ama dalmak zor olacak diyor eleman. Çünkü sular çok çekilmiş bugün. En yoğun dönemdeyiz ve en çok suların çekildiği dönem dedi. Bunlar işte yerel tekneler, long tail'lar. Şurada ileride de sürat motorları var. Böyle bir yerden kalkıyormuş bütün teknelerin olduğu rıhtımları mı diyeyim? Doğru tabir o olsa gerek. Tekneye gelmek üzereyiz. Bu gezide Gözde de benimle beraber geziyor. O da Tayland'a gelmiş. Denk geldik. Birlikte bugün keşfedeceğiz. Sen de yaparsın yorumlarını. Bakalım beğenecek misin? Tamam, yorum yazacağım ben de bu videonun altına. Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Evet. Geldik tekkelere. Hadi bakalım. Başlıyoruz. S27 bizim grubun adı. 27. Abi şu makinelere bak ya. 250'lik 3 tane makine. Birazdan uçacağız. Hey guys. Swadikap. Bu turda su vesaire de ücretsiz oluyor. Her şey içine dahil olmuştu. Böyle rahat rahat gideceğiz şimdi. Çok daha konforlu ve sadece 100 baht falan fark ediyor. O da 3 dolar. Motorları çalıştırırlar. Ayrılıyoruz. Lading adasına geldik. Burası özellikle salıncağıyla ünlü bir yer. Yolculuk çok güzeldi. Hiç dalga malga da yoktu. Şansımıza güzel bir dönemde geldiğimiz için. Şurada platformda indiriyorlar. Aynı Fifi'deki gibi o en güzel kısma yürüyerek geçeceğiz. Ve Fifi'ye göre daha sakin. İşte bu yumurta tepeli adalarıyla ün salmış bir coğrafya. Şurada indik, şimdi yürüyerek ilerliyoruz. Özellikle deniz analarına bak. İşte buranın sıkıntısı da bu. Bunlar senin de vücuduna dokunduğunda kaşınma yapıyor. O yüzden deniz anası konusunda biraz uyarım olsun size. Eğer deniz anası olan yerde yüzerseniz ve dokunursa saatlerce acı çekebiliyorsunuz. Buradakiler yine çok zararlı değilmiş ama çok daha zararlı olanları var. Buranın da işte şanssız yanı bu. Böyle bir yer. Kuş sesleri de harika. İsmi bu işte. Lao Lading Island. Girelim bakalım, dedikleri kadar var mıymış. Adaya yine girişte böyle bir sürü uyarıda bulunmuşlar. Beni ilgilendiren şu kısmı, yine drone uçurmak yasak diyor. Ama yine de böyle gizli saklı uçurmaya deneyeceğim dostlar. Özellikle geçen Fifi adalarında mıydı? 100.000 baht cezası vardı. O yüzden pek cesaret edemedim. Bakalım burada ne olacak. Burada tuvalet falan da yapmışlar yine bak. Her şey var. Abi film seti gibi bir yere geldik. Çok güzelmiş. Burada da yine turizmden dolayı her şeyi bulabiliyorsunuz. Bak, acıkırsanız mesela abur cubur alabileceğiniz, kokonat suyu alabileceğiniz, şapkasına kadar satan dükkan var. Mısır yine var ama mısırlar çok lezzetli değil. Asıl ana sahile geldim. Vay. Çok güzel, şu karşıdaki dağın manzarası falan harika.
Buranın bir de şu karstik taş oluşumları var ya, kayaç oluşumları. Onlar çok meşhur. Özellikle buraya böyle kaya tırmanışı yapmaya geliyorlar bu bölgeye. Krabi bölgesine. Anong'da falan da en iyi durak olarak biliniyor. Şu da işte dünyaca ünlü salıncak. Instagram'da öyle bir pazarlıyorlar ki bunu. Yani şu an bakın kalabalığa, Instagram'da hiç kimse yokken çekiyorlar ki hani böyle daha cool görünsün. Tayland'daki en ünlü salıncağı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir sahile doğru yürüyorum. Zaten çok bir vaktiniz olmuyor buralarda. Hızlı hızlı geziyorsunuz. Yani 45 dakikanız falan oluyor. Denize de çok girmelik bir yer değil. Yani aşırı güzel resiflerin olduğu bir yer değil. Asıl onun için ayrı bir ada var. Oraya gideceğiz. Tamamen olayı bu. Ulan drone olsa çok güzel drone çekecektim. Aslında drone çantam var ya, yasak. 100.000 baht veremeyeceğim. Hatta sorayım. No. The rangers. Ha, orada bak. Okey. Ormancılar var işte orada bak, rangerlar var diyor. Power Ranger'lar olduğu için çekemiyorum. Şimdi risk etmeyeyim. Yani valla denizini falan Fifi'den sonra beğenmedim. Buranın görsel güzelliğini. Maya Beach falan pek tabii ki daha fantastikti. Bu birazcık pazarlama işi olmuş. Yine de güzel yerler. Yani doğası güzel, yapılaşma yok. Pek tabii ki şu manzaraları görebileceğiniz birçok yere göre iyi bir nokta. Sadece ben daha iyilerini gördüğüm için kıyaslama yapıyorum ve birazcık bana hani beklentileri çok üste çıkardığım için buraya gelmeden önce şey olmadım, böyle vay anasını ya demedim. Ama tabii siz gelseniz tabii ki seversiniz. Buradan ayrılacağız şimdi birazdan. Bir sonrakine geçiyoruz. Bak bu coğrafyada dikkat etmeniz gereken şeyleri de böyle bir görselle özetlemişler. Vatoz, balon balığı, kesikler, yani bu resif kesikleri, deniz anaları, balık ısırması, hatta şu ne balığıydı? Dikenli bir balık türü mesela. Bunlara diyor dikkat edin ve haber verin diyor. O yüzden burası yüzmek için hiç güzel bir yer değildi. Buradan ayrılalım ama mesela doğa ve görsel güzellik olarak şöyle böyle kokonat ağaçlarının altında şu manzaranın keyfini çıkarmak bence beklentilere nazaran en güzel şeydi. Keyifli andı ya. Burada mesela fiyatlar neredeyse var yani birçok yerde aynı. Öyle gittim işte adadayım vesaire, beach'teyim deyip insanları kazıklamıyorlar. Deniz alıyor musundur hiç? Gelmiyor bu. Kokonat ılıkmış bu be Gözde. 100 baht boşa gitti. Allah razı olsun. Beğenmiyor. Güzel değil de beğenmedim bunu. Hadi buradan ayrılıyoruz, bir sonrakine geçelim. Haydi bakalım gelsin ikinci durak. Bu sefer öne oturdum. Daha iyi manzaralar çekebilmek için. Zaten mesafeler de oldukça yakın. Daha güzel yerler göreceğiz. I'm hanging around this city. I'm really getting to know this town. There's nothing quite like it here. Leaves are turning yellow and brown. So I smile and I wait for the paper. My warm breath feels. Pak Bia adasındayız. 11.20'de kahvaltı, öğlen yemeği var. 12'de ayrılacağız. Abi filmlerdeki gibi, rüya gibi bir yere geldik. Böyle iki tarafın da kavuştuğu bir nokta. Şimdi sular çok çekildiği için asıl bizim gideceğimiz o Halong'daki ana adanın olduğu yerde bir lagün var. O sular şu an çekildiği için içeriye giremiyoruz ve 12.30'dan sonra sular geri gelecek. 12.30'a kadar falan böyle senin takılıyorsun burada. Yemeğini yiyorsun, yüzüyorsun, dinleniyorsun ve böyle güzel bir yerdeyiz bakın. Güzel yani, doğası çok güzel. Denizinden çok diyebilirim. Şöyle masaları kurmuşlar. Oh bakın neler var. Pilav var, tavuk var. What is this fish? Chicken. Orada haşlama şey var. Sebze var. Gönül ne yemekler istiyor da buna da şükür. Böyle sıraya girip alıyorsunuz. Karpuzla ananas da var. Vallahi kendime gittim şöyle anne eli değmiş gibi patatesli tavuk ve pilav yaptırdım. Mis gibi yemek. Güzel de kokuyor. Ama yine tatlı. Beğendin mi? Evet. Güzel. Ha, bak tavuk güzelmiş. Son zamanlarda bir turda yediğim en iyi yemek benim. Yemekten sonra şöyle bir adayı keşfedeyim dedim. Yürüyüşe çıktım. Millet artık işte yemek yorgunluğunu ve günün sıcağını atmak için böyle uzanıyor.
Yani buranın bak yine söylüyorum denizi falan şu ana kadar hiç güzel değil. Yani geleyim ve yüzeyim demem yani. Yine de işte tropikal havayı hissediyorsun. Yine şikayetçi değiliz tabii ama insan çok güzellerini görünce özellikle deniz konusunda pek tatminkar olmuyor. Artık meşhur Hong Adası'na geçebiliriz bakalım. Bay bay. Hong Island. 20 minutes. Bunlar çok utangaç. Şimdi sondan ikinci adamıza gidiyoruz. Yani üçüncü adaya ve en önemli adaya Hong Adası'na gidiyoruz. Sular geri geldi. Böyle bir yerde durmuştuk. Çok da güzeldi yine. Doğası falan harika ama dediğim gibi denizi kötüydü. Buradan artık ayrılıp en güzel durağı göstereceğim size. Şu karşıdaki adadan buraya 10 dakikada geldik. Like it's so important. Like I'm the only one. Walk on by me. Walk on by me. All these feet they scurry on by me, going where they think they need to go. Does anyone know? Şu kayaların güzelliğine bakın. Vay. İçerisi iyiymiş. Burada dediğim gibi bak doğal güzellikler harika ya. Taşlar, kayalar. Sular çok sığ. Bu kadar. Gidebiliyoruz. Herkesi oturtuyor. The shallow ha? Shallow water, yes. O yüzden anca bu kadar girebildik. Şu long tail tekneleri gezebiliyor. Altları biraz daha düz olduğu için ama bizim bu botlar geçemedi. Sular daha tam geri gelmemiş. Toparlanma bitmemiş. O yüzden anca bu kadar görebildik. Olsun. Buradan ayrılalım hadi. Krabi'nin en ünlü adası, bir ayaklarımızı yıkayalım önce. Oh. Ana suyu kestiler. Ha yanlış yere girmişim ben. İşte Hong Adası'na geldik. 2 saat burada mola veriyor turlar. Biraz şimdi buraya geleceğiz. Bunun tepesinde 400 küsür basamaklı bir gözetleme noktası var. Bu Andaman Denizi manzarasını izleyebileceğiniz, oraya da çıkmak istiyorum. Bu sıcakta nasıl çıkacağım bilmiyorum ama güzel. Buranın denizi de güzel görünüyor. Doğası da. Yine bembeyaz kumlar. Tertemiz deniz. Geldik. Ama var ya buralarda plajlar da beyaz kum olduğu için güneş çok yansıyor ve direkt yüzünüz yanıyor. Şu an vücudumun üstündeki alevi size aktaramam. İşte buralarda özellikle tsunami'den çok etkilendiği için böyle bir tahliye harita planı bile rotası çıkarmışlar. Şu an işte adanın tam şu plaj kısmına geldik. Tsunami uyarısını da bu yüzden yapıyorlar ve hangi noktaya gitmeniz gerektiğini ve kaç metre kaldığını böyle tabelalardan görebiliyorsunuz. Çünkü o 2004 yılındaki tsunami'de bunların hepsi, bu denizin Andaman kıyılarındaki birçok yer etkilenmişti. O yüzden günümüzde turizmi korumak için ne olur ne olmaz diye bütün tsunami uyarılarını her yere koymuşlar. Bu adada ziyaretçi merkezi, yemek alanı, yürüyüş rotaları ve 360 derece adalar bölgesini izleyebileceğiniz izleme noktası var. Daha büyük, en büyüğüne geldik şu anda. Şurası da yürüyüş rotası da bu sıcakta kimse yürüyemez, imkansız. Pişersin. Şurada takılalım ya bak. Plaj kısmı bayağı güzel görünüyor çünkü. Denizi de güzel buranın, yüzelim en azından biraz. Bak işte bu güzel abi. Tamam. En güzelini en sona saklamış çakallar.
İlk bunu görsek diğerlerinin hiçbiri kesmezdi çünkü. Şu zümrüt yeşiline bakın. Muhteşem. Burası oldu. Gerçek mi bu ya? Şu renkler falan. Ya birazdan da şuranın keyfini çıkarırız ama içim o kadar yandı ki şuradaki kafeye bir geleyim dedim. Güzeldi ve tertemiz de bir ada. Adanın böyle her şeyini de harita üzerinden görebiliyorsunuz. Her şey planlanmış. 10 numara. Ben tam doymamıştım. Şöyle bir patates kızartması ve karpuz shake'i yaptırdım. 180 baht sadece. Böyle bir yerde düşünsenize 6 dolara. Bunların hatta 6 dolar bile değil, 5,5 dolara. Harika ya gerçekten. Tayland'ı seviyorum her şeye rağmen. Bakalım patates kızartması nasılmış. Şu yandakiler bundan yiyordu. Şeklini çok beğendim. Tadı da güzel. Buranın rengi, güzelliği beni benden aldı. Harbi iyi ki gelmişim dedim. Yani sadece burası için bile gelinirmiş buraya. Hong Adası'na ve az önceki lagün de güzeldi. Buradan da şimdi şu yukarıdaki izleme noktasına çıkayım diyorum. Sularımı da aldım, bir şekilde çıkacağım artık. Ya pırıl pırıl bakın abi. Bir tane çöp yok, bir tane pislik yok. Tertemiz de korumuşlar. 10 numara yer. Zaten şuradan tekneyle indikten sonra kafeleri, restoranları geçip buradaki plaj kısmından yürüyerek küçücük bir plaj bölümünü aşmış oluyormuşuz. Burada da yine bir salıncak kültürü devam ediyor. Burası birçok tanıtımda, özellikle Tayland'ın ana tanıtımlarında kullanılan bir gözlem noktası. Aynı Vietnam'daki Halong Bay gibi yumurta böyle tepeleri olan adaların, daha çok plaj değil de ada olarak bakabilirsiniz. Güzel bir şekilde göründüğü nokta ve buranın ismi işte Hong Island Viewpoint 360 diye geçiyor. 400 küsür basamak var. Bakalım yukarıdan manzara nasıl çıkacak. It's almost, is it worth it? It's worth it, but you are not halfway. Oh really? I'll do my best. Okay, you. I will look forward to seeing it. See you. Çok iyi diyorlar. Bakalım dedikleri kadar var mı? Ben Tayland'da Chiang Mai, Pai, Chiang Rai, Bangkok, Phuket, Koh Phangan, Koh Samui, buralar gibi daha yani neredeyse en önemli yerlerin hepsini gezdim. Hepsinin tadı çok başka, hepsinin özellikleri bambaşka. O yüzden Tayland'a gelecekseniz açıklamada yazdığım Tayland gezi rehberlerini, önerdiğim otellere kadar her şeyi okuyup öyle Tayland planı yapın. Çünkü Tayland öyle bir hafta gelinecek bir yer değil. Şöyle bir yere geldim. Ne diyor? Doğadaki canlıların isimlerini koymuşlar, neler görebileceğinizi. Bir dinlenme platformuna geldim. Herhalde burası yarısı olsa gerek artık. Ayaklarım tutmuyor, dizlerim. Hamlamışız. Allah. Şöyle bir yere geldik. Yukarıya çıktıkça tabii daha da güzelleşiyor artık. Vay, güzel. Güzel, beğendim. Lütfen çıktığıma değsin. Gerçekten. Hay. Vay. Bayağı yükseğe çıktım. Biz işte karşıdan geldik. Krabi ise bir eyalet. Biz Anoang bölgesindeyiz. Bu gezdiğimiz Halong Adası, böyle bir sürü görüyorsunuz. Adacıklar var ama ana ada bu. Bu turu alıyorsunuz. Bir de karşıda şurada tavuğa benzeyen 4 adalar turu yapabiliyorsunuz. O da ayrı. Onu ayrı bir gezide yapacağım. Daha tam anlamıyla tepeye de çıkmadım bu arada. Burası da 3. kattı. Bakın trafik oldu artık. İnsanlar da gelip buranın keyfini çıkarmak istiyorlar pek tabii ki. Şahane bir manzara vardı. Ama daha da yukarıda daha güzelini göreceğimize eminim. Son düzlük artık. En yukarıdayız. Koyu da görebiliyoruz ama en güzeli bak. Şuradaki adaların güzelliğine bakın. Tek tek pek tabii ki isimleri var ama şimdi saymayacağım. Manzara şahane.
geri dönüyorum. Ayak parmağıma kadar terledim ve az önce drone düşüyordu. Drone'u bir şekilde uçurdum. Kayalıkların orada çok rüzgar vardı. Kontrolü kaybettim, bildiğin vardı, rüzgar alıp götürdü. Tam düşüyordu. Kayaya çarpıp Allah'tan bir şey olmadı. Çekebildiğim kadarını çektim. Aynı zamanda riske ederek de çektim. İnşallah beğenirsiniz. Artık dönüş vakti. Aşağı inebilirim. Yine de her şeye rağmen çok güzel bir coğrafyaydı. Bana burası kesinlikle Coron, El Nido yani Filipinler'deki o adalar tarafını çok hatırlattı. Daha önce gidenler zaten hak verecektir. Lakin yine de Tayland'a gelirseniz bence farklı bir coğrafya görmek için biçilmiş kaftan burası. Ben buraya yine gelirim. Buraya kadar gelmişken yüzmeden olmazdı. Az önce şurada denize de girdim. İyice doyduk buraya. Tamamdır, artık ayrılabiliriz. Rüzgar da başladı. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla artık ana karaya geri dönüyoruz. Geldiğimiz gibi artık adadan aynı platformdan ayrılıyoruz. Güzeldi, ben en çok burayı beğendim söylediğim gibi. Yarım saat sonra ana karadayız. Vallahi bir güzel uyumuşum, dinlendim, kendime geldim. Çünkü özellikle o sıcağın bağrında 400 küsür basamak yukarıya çık aşağı in beni oldukça yordu. Erken de kalkmıştık. Şimdi gördüğünüz üzere yüzüm gülüyor, bir cuma akşamı. Size buradaki hayatı da göstermek istiyorum. Burası küçük bir kasaba olsa da aslında neredeyse 12 ay yaşayan bir turizm bölgesi. Yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yemeye giderken hem bu kasabayı, Ao Nang bölgesini size göstereyim. Hem de böyle lokal güzel bir restoran var. Oradaki tecrübemi anlatacağım size. Şöyle kaldırımdan yürüyerek gidiyoruz. Genelde burada hep Hint restoranları var. Bunların hepsi Hint restoranı arkadaşlar. Ve fiyatlar da gerçekten Phuket'e göre neredeyse yarı fiyat diyebilirim. Yarısı kadar daha uygun. Yine her yerde masajcılar var. Kıyafet yıkatabildiğiniz yerler var. Mesela ben az önce şurada daha yeni kıyafetlerimi aldım. Phuket'te kilosu 150 baht iken yıkamanın ve ütülemenin burada 60 bahta düştü. Burası birazcık daha hem backpacker yeri hem de bütçesel anlamda daha uygun. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Yolda yine sokak lezzetleri başlamış. Böyle küçük tezgahlar kurmuşlar. Bak, bebek kalamar satıyorlar. Şu 30 baht tanesi. Bu da 20 baht sadece. Para değil. Yani 1 dolar 35 baht olduğunu düşününce birer tane yenebilir. Yolluk ha. Bakalım tadına. Buranın bir de en güzel yanı, bakın sokaklar geniş, pırıl pırıl, tertemiz. En azından kanalizasyon kokmuyor diğer yerler gibi. Yani ben 2 gündür buradayız ve 2 gün içerisinde buraya bayıldım. Yine envai çeşit tropikal meyveler, alışveriş dükkanları, tur alabileceğiniz ne ararsanız var. Burası bir yan caddesi, ana caddesi, plaj tarafı o tarafta. Ama şimdi çok acıktım, artık bir yemek yemek istiyorum öncelikle. Burada da yine kanabis gördüğünüz gibi serbest. Kafeden çok bunu satıyorlar artık. Ama her yerde Hintli gördüm. Yani bu kadar çok Hint restoranı. Bak şu bile Hint mekanına benziyor. Bak şöyle bir caddeden biraz sonra şöyle bir ara yola gireceğiz. Neredeyse hiçbir şeyin olmadığı karanlık bir yere. Mekanın isminin tabelası şurada var. Kodam Kitchen yazıyor bak. Burası daha çok böyle lokal yemekler yapan bir yer. Fiyatları da bütçesel olarak çok uygun. Gelmişken bu vloga dahil edeyim dedim. Böyle çok aslında otantik ve güzel, tropikal havayı hissedebileceğiniz oteller de var. Ve şöyle bir karanlık yoldan birazdan bak ne olacak, inanamayacaksınız. Geldik. Umarım yer bulabiliriz. Burası çok popüler bir yer aynı zamanda. Ve bütün bu alan aslında tek bir restorana ait. Esnaf lokantası ya, böyle tam sokak kültürünü de hissedebileceğiniz bir alanda çok tatlı bir yer yapmışlar. Burası eski de bir restoran bu arada. O kadar kalabalık ki bak, insanlar şurada bekliyorlar. Bir bekleme alanı yapmışlar. Waiting room. Biz de şimdi sıra bekleyip yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah bugün gelecek. Bak size buranın menüsünü göstereyim. Özellikle şu çok ünlü, zaten özel yemeklerimiz diye seçmişler. Karidesleri ve deniz mahsulü bir
tabakları var. Seafood Jarn Ron diye. En güzeli burada fiyatlar mesela 120 bahta, 200 bahta rahat bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Birkaç şey söyleyip yiyelim bakalım. Ölüyorum açlıktan. Bugün doğru düzgün o sıcakta çok vurunca yediklerimden pek bir şey anlamadım doğrusu. Tam lokal bir yer bulduk. Abi çok güzel bak, yani şu kocaman balık geldi ve sadece mesela bu 240 baht ve bunu böyle lime, yani limon sosuyla buharda yapıyorlar. Bizim damak tadımıza en yakın olan şeylerden birisi ama asla kişniş söylemeyin. Çünkü burada maydanoz yerine kişniş kullanıyorlar. O da çok baskın oluyor. Ve neredeyse hiçbir şeyde tuz yok. Nasıl sence? Türkiye'deki damak tadımıza yakın değil Ben mi? daha balığın tadına bakmadım. Şimdi sizle beraber bakıyorum arkadaşlar. Kesin bayılacaksın Gözde. Bana limon tadı gelmedi. Tadı çok güzel, çok yumuşak, çok harika. Biraz sulu olması da çok güzel ama sen dedin ya lime'da pişiriyorlar, o tadı almadım. İşte onu yumuşatmak için herhalde. Ama beğendim. Beğendim. Bu geçerli bir balık oldu. Ben de çok beğendim. Bunu her yerde güzel yapıyorlar. Burada şu chicken satay abi, yani bildiğin aslında ızgara tavuk, sadece 100 baht. Oo. Bu da çok güzel. Kötü bir şey yemedim şu ana kadar. Yine çok güzel bir tabak geldi. Böyle karides. Buranın spesiyallerinden birisi ve sadece 250 baht falan. Ve bunu daha çok sarımsaklı yapıyorlar. Burada sarımsağı çok fazla kullanıyorlar. O yüzden doğru ürün seçerseniz aç kalmıyorsunuz. Şöyle bir karides geldi bakalım. Kafasını ayırdım. Bıçak vermiyorlar niyeyse, anlamadık. Hep böyle kaşıkla yiyorsun. Şöyle bir ürün geldi abi. Çok iyi be. Muhteşem. Bence bugünkü adalardan daha güzel şey bu akşam yemeğiydi. Abi yemek çok güzeldi ve sadece 2 kişi o kadar şey yedik. 800 baht verdik, biliyor musun? Para değil. Şimdi gece hayatını biraz size göstereyim. Akşamları ne yapıyorlar? Böyle karanlık yerden yine yürümeye devam edip o meşhur caddelerine doğru ilerliyorum. Ao Nang plajının olduğu yere geldim. Burası gündüz falan efsane. Hemen bak sağımda Riv diye bir çok güzel bir bar olan yer var. Burası böyle yaklaşık 1-2 kilometre boyunca yukarıya doğru kıvrılan bir ana caddeleri, çok daha temiz, çok daha pırıl pırıl ve güzel. Böyle masaj salonları, alışveriş yapabileceğiniz yerler, döviz büroları, marketler, restoran, bar, ne ararsanız hepsi burada bulunuyor. Ve birçok yere de yürüme mesafesinde ulaşabiliyorsun. Güzel, yani ben burayı çok huzurlu ve keyifli buldum. Bir daha gelsem çok daha uzun kalırım bu arada burada. Şimdi bir kahve içmek istiyorum. Günün ilk kahvesini, daha hiçbir şey içmedik kahve olarak. Bir de orayı gösteririm. Biraz böyle dolanırız beraber. Yine dediğim gibi açıklamaya da her şeyi yazarım. Sadece Krabi özelinde değil, bütün Tayland özelinde size konaklamadır, gezi rehberleridir, hepsini yazacağım. Özellikle web sitemi okumadan sakın buralara gelip gezi yapmayın. Millet yemekten sonra yürüyüşe çıkmış. Size birkaç yer daha göstereceğim demiştim. Şimdi ilkini gösteriyorum. Bak şu balkoni yazan yer var ya, burası en ünlü, en kalabalık gece kulüpleri bölgesi. Gece kulüpleri mekanları. 3 farklı yer var. Hepsinde ayrı müzik çalıyor ve hepsini gezebiliyorsunuz ama benim hiç bugün eğlenecek halim yok. Şuradan girip tek tek dolaşabiliyorsun. Ladyboylarla fotoğraf çektirebiliyorsun. 100 bahta. Bunların hepsi ladyboylar. Yani Taylandlı erkek ama kadın. Ve toplum olarak kabullenilmiş bir cinsiyet burada. Burada çok ünlü bir kokteyl yapma tarzları var. Bambu bardağında şöyle kokteyl yapıyor. 100 baht sadece. This is cocktail queen. It is just 100 baht, huh? Seriously? Any cocktail you want. And you get to keep this. Oh really? Like a gift. Have fun. 100 baht. Ve onu hediye olarak da alabiliyorsun sadece 100 bahta. 3 dolar bile değil. Buranın kahveleri güzel oluyor. Bir kahve içelim bakalım. Buranın kahveleri, tatlıları vesaire güzel. Birçok bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Her yerde varlar ve şöyle bir kahveyi mesela 150 bahta aldım. Yaklaşık olarak 4,5 dolar. Şimdi yarından itibaren başka turlar da yapacağım. Krabi'de özellikle 3 ayrı gün ayırmanız gereken geziler var. Ben size bugün 1. günü gösterdim.
İkinci ve üçüncü günü de ayrı vloglarda göstereceğim. En son üçüncü vlogda da bir değerlendirme yapacağım. Çünkü mesela bugün beklentilerimi ilk 2-3 yer hiç karşılamadı. Ama sonra Hong Adası zirvede bıraktırdı. Ama bazı turlar varmış. Bu en iyi adaların hepsini bir bütün olarak alıp bir günlük turda yapabiliyormuş. Ondan emin olduğumda muhtemelen 3. bölümde size anlatırım. Şimdi kahvemi içeyim. Sonra yavaş yavaş günün yorgunluğunu atmaya başlarız. Mekanlardan birisi. Bayağı iyi. Burası 3 kattan oluşuyor. Burası hostel kısmı. Ama hostel kısmında gece pek bir eğlence olmuyor. Bir alt katını göstereceğim şimdi size. Orası daha çok Taylandlıların eğlendikleri bir yer. Tay müzikleri çalıyor daha çok zaten. Şurası bak. Böyle bir yer. Bu katta gençlerin eğlendiği yer. Burada beer pong oynuyorlar. Burada dans edilen bir stand. Tıklım tıklım ya. Ama çok ergen işi. Buradaki köprüden de ana gece kulübünün olduğu yere çıkıyorsun. Yani hepsi aynı yerde. Burası küçük bir, nasıl söyleyeyim, Boracay yapmaya çalışmışlar. Daha çok sırt çantalı eğlence yeri olmuş. Ama güzel yer, temiz yer en azından. Ve yine her gece olduğu gibi geceyi 7-Eleven'da bitiriyoruz. Dostlar benden bu kadar. Erkenden artık yatmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde size... Ulan ne ses çıkardım be kardeşim. Tayland'dan daha videoların devamını getirmeyi düşünüyorum. İnşallah böyle birlikte gezip Tayland'ın altını üstünü birlikte getireceğiz. Güzel bir gündü. Ben çok dolu geçtiğine inanıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.